Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel sütlü kahve bir ipim var. Yeleklik, hırkalık bir ip. Onunla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İpimiz şöyle orta kalınlıkta bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ilmekle modelimizi anlatmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düzle tamamladım sıramı. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bu ana modele dahil arkadaşlar, ama isterseniz bunu sırasını çoğaltıp lastik yerine de kullanabilirsiniz. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi, yani 2 ters, 2 düz. Düzümüzü düz, tersimizi ters olarak örelim. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İki düz, 2 ters, 2 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Harika bir model. Evet. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters örüyorum. Yani bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik modelin. Şimdi burada farklı bir işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum.
artırma yapmadım. Kesme işlemi yaptıktan sonra bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği yine düz ördüm, kestim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Bir doladım, 2 ilmeği bir aldım. Yalnız bakın 2 ilmek, şu altlara dikkat edin. 2 ters 2 düzdü. Onları kesiyoruz. Ona denk gelecek şekilde ayarlayalım. Bir kez artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir kez artırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırdım. Son 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sıra başında artırma yapmamıştım. Direkt kesme işlemi yapmıştık. Şimdi kesme işleminden sonra bir kez artırma yapıyoruz. Daha sonra kenar ilmeğini örelim. Burada da artırma yapmazsak ilmek sayımız eksilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Her iki tarafta da artırma yapmıyoruz. Başta yapmadık, sonda yapıyoruz. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters olarak örüyorum. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel bir model. Özellikle erkek çocuğu örgülerinde kullanabileceğiniz, yani daha uygun onun için. Onun için böyle bir renk de tercih ettim. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın, model ilerledikçe kendini gösterecek farklı, güzel bir model. Şöyle bir kez daha kuralım hemen. Modelimizin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sıra ön yüzünde önce 2 ilmek ters örelim. 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. Altta yaptığımız gibi 2 ters, 2 düz. Ama aynı hizaya gelecek. Bakın modelimizde kayma yok. Birinci model kurulumunda nasıl yaptıysak ikincide de aynısını yaparak devam edelim. 2 ters, 2 düzle sıramızı tamamlayalım. Sonda 2 düzüm vardı. Ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 2. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi 2 tersim var. Bakın, ters olan ilmeklerimi ters, düzleri düz örüyorum. 2. sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi 2 düz, 2 ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. 3. sıra ön yüzündeyiz. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra ters olarak örüyoruz. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Bakın arada şöyle 2 ters 2 düz lastik gibi oluyor. Altta da öyle başlamıştık. İsterseniz bu alt kısmını daha uzatabilirsiniz. İstemezseniz de bu şekilde modele devam edebilirsiniz. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak tek ilmeğe düşürdüm, kestim. Sola doğru yani kesme işlemi yaptım. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir kez artırdım. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma. 2 ilmeği düz ördüm, kestim. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeği düz ördüm, kestim. Bir ilmek artırdım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir artırdım, 2 ilmek, bir sola doğru kestim. Bir artırdım, 2 ilmek sola doğru kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez artırdım, bir kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda bunu unutmayalım arkadaşlar. Sıra başında bakın artırma yapmadan kesme işlemi yapmıştık. Şimdi kesme işleminden sonra artırma yapıyoruz. Sıra sonunda artırmamızı yaptık. Daha sonra kenar ilmeğimizi örelim. Son sıramız 6. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bu sırayı tamamlarsak modeli 2 kez kurmuş olacağız. Şöyle yavaş yapmaya çalışıyorum ama arada bir de hızlanıyorum arkadaşlar. Yeni öğrenenleri düşünmemiz lazım aslında. Videoyu izleyenlerin hepsi örgüyü tam bilmiyorlar. Yani öğrenmek için videolar izliyorlar. Evet. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Modelimiz böyle devam edecek. Harika bir model. Bir de size ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da çekim öncesi hazırlamıştım. Şöyle. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce ben yaptım, hazırladım. İlerlemiş halini de görmeniz için. Modelin arka yüzü de bu şekilde, şöyle bir görüntümüz var. Temiz bir görüntü. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor arkadaşlar. Modelin ilerlemiş hali de böyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız bu şekilde. Dediğim gibi erkek örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu rengi de tercih ettim. Bakın şöyle görüntüsü renk uyumuyla harika oldu bence. İpim de dediğim gibi yelek, hırka yapımında kullanabileceğiniz orta kalınlıkta bir ip. Yani bebe yünü değil. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süeter yapımında, bluz yapımında, etol şal yapımında kullanabilirsiniz şallık iplerle. Yani her türlü örgüye kullanabileceğiniz harika ve kolay bir model. Çok çabuk ilerleyen bir model, onu da söyleyeyim. Yani sıkmadan zevkle örülebilecek kolay bir model. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği. Evet. Evet arkadaşlar, sizler nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu videoların daha çok örgü sevenlere ulaşması için videomu beğendiyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.